Her şey 20. yüzyılın sonlarında arkeologların Endonezya'nın doğusundaki tropik bir ada olan Flores'te ortak bir araştırma projesi yürütmesiyle başladı. Flores Adası daha önce bulunan taş aletler sayesinde bilim insanlarının dikkatini çekmişti. Özellikle Liangbu adlı mağara, yerel halk tarafından yüzyıllardır bilinen ve zaman zaman barınak olarak kullanılmış bir yerdi. Bu yüzden arkeologlar burayı sadece bir doğal oluşum değil, aynı zamanda geçmişin katmanlarını saklayan potansiyel bir zaman kapsülü olarak gördü. 1990'ların sonlarında mağarada yapılan ilk kazılar, üst katmanlarda yakın geçmişe ait insan yaşam izlerini ortaya çıkardı. Hayvan kemikleri, kömürleşmiş odunlar, taş aletler. Mağara, tarih boyunca farklı dönemlerde kullanılmış görünüyordu. Kazı ekipleri yavaşça alt katmanlara doğru her tabakayı dikkatle belgelendirerek ilerliyordu. Bu yüzden kazı derinleştikçe iş hem fiziksel hem de bilimsel olarak zorlaşıyordu. Ancak yıllar sonra kazılar daha da derinleştiğinde alt katmanlardan gelen bulgular tüm varsayımları alt üst etti. Çok daha eski, alışılmadık kemik parçaları ve taş aletler ortaya çıkıyordu. 2003 yılına gelindiğinde kazı ekibi tarihe geçecek bir keşif yaptı. Yaklaşık 1 metre boyunda insan iskeleti bulmuşlardı ve onunla birlikte bulunan taş aletler 190 bin yıl öncesine tarihleniyordu. İlk bakışta bir çocuğa ait sanıldı. Ancak kısa süre sonra bunun bir yetişkin birey olduğu anlaşıldı. Bilim insanları şaşkındı. Çünkü bu boyuttaki bir yetişkin insan daha önce hiçbir yerde keşfedilmemişti. Bu kişinin tekil birey olduğu düşünüldü. Fakat kazılar devam ettikçe aynı boyda başka bireylere ait kemikler de bulundu. Bu insanların yaşadığı yer yalnızca Liangbu ile de sınırlı değildi. Adanın doğusunda yapılan kazılarda yaklaşık 700 bin yıl öncesine ait daha ilkel taş aletler bulundu. Flores Adası hiçbir zaman ana karayla kara bağlantısına sahip olmadı. Bu da demek oluyor ki bu insanlar bu adaya mutlaka denizi geçerek ulaşmak zorundaydı. Ve bu insanlık tarihindeki bilinen en eski deniz yolculuğu olmalıydı. Peki 700 bin yıl önce açık denizle çevrili bu adaya insanlar nasıl ulaşmıştı? Daha küçük beyin hacmine sahip oldukları için bilim dünyasının modern insan tanımına uymayan fakat yetenekleriyle bilim adamlarını şaşkınlığa uğratan bu insanlar kimdi? Şimdi antik tarihin izinde bu küçük insanların büyük cesaretine tanıklık etmek için geçmişe doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Afrika Rift Vadisi dünyanın en aktif volkanik bölgelerinden biridir. Ve milyonlarca yıl boyunca hem yaşam alanı hem de tehlike kaynağı olmuştur. Taş devri insanları hayatlarını sürdürdükleri toprakların altındaki güçten habersiz doğanın sunduğu kaynakları kullanarak yaşamlarını devam ettirirken bir anda patlayan volkanlar tüm düzenlerini alt üst etti. Yanardağ patlamaları sadece çevrelerini alt üst etmekle kalmadı. Aynı zamanda gökyüzünü kalın bir kül tabakasıyla kapladı ve iklimi dramatik bir şekilde değiştirdi. Küller, güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek sıcaklıkların düşmesine ve yiyecek kaynaklarının azalmasına neden oldu. Bu ani çevresel değişimler insanları daha güvenli bölgelere göç etmeye zorladı. Yaşadıkları bölgelerde bitki örtüsü yok olurken ve hayvan sürüleri yeni meralara göç ederken insanlar da onların izinden gitmek zorunda kaldı. Böylece Afrika'da yaşayan insanlar yaklaşık 1,6 milyon yıl önce dünyanın farklı bölgelerine doğru büyük bir göç yolculuğuna başladılar. Önce Tanzanya'dan Kenya'nın Turkana Gölü'ne, oradan da Afar bölgesine doğru göç ettiler. Arkeolojik buluntular, insanların bu bölgelerde sadece geçici olarak bulunmadığını, uzun süreli yerleşim ve yaşam faaliyetleri gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Kızıldeniz'i geçemeyen bu insanlar, karayoluyla kuzeye doğru ilerlediler. Etiyopya'daki Atbara Nehri'ni takip ederek Sudan'daki Nil Nehri'ne ulaştılar. Nil Nehri, taş devri insanlarının avlanabileceği geniş sulak alanlara sahipti. Burası, içme suyu sağlayan ve bitki örtüsüyle ideal bir göç koridoruydu. Teberiye Gölü'nün yaklaşık 3 kilometre güneyinde 1,5 milyon yıl öncesine tarihlenen insan kalıntıları
bu insanların Ürdün Vadisi'ne doğru göçlerine devam ettiklerini göstermektedir. 2022 yılında 6 ila 12 yaşlar arasında bir çocuğa ait tam bir omur fosili keşfedilmiştir. Bu buluntu, insanların Mısır'ı geçerek bu bölgeye kadar ulaştığını kanıtlamaktadır. Bu göç yolculuğu Mezopotamya, İran platosu, Hindistan ve sonrasında Güneydoğu Asya'ya ulaştı. Bugün Endonezya'yı oluşturan Java, Sumatra ve Borneo gibi adalar 1,5 milyon yıl önce Asya kıtasına kara köprüleriyle bağlıydı. Buzul çağında dünyanın büyük bir kısmı buzullarla kaplıydı ve deniz seviyesi bugünkünden 100 ila 120 metre daha düşüktü. O dönemde bugünkü Güneydoğu Asya'nın büyük bir kısmı Sunda kara kıtasının bir parçasıydı. Göç eden insanlar Afrika'dan çıktıktan sonra karadan yürüyerek Orta Asya ve Güney Asya üzerinden bugünkü Endonezya'nın kuzeyine kadar ilerleyebilirdi. Ancak insanların göçü sadece fiziksel geçişlerle sınırlı değildi. İklim değişiklikleri, yiyecek kaynaklarının azalması ve avcı toplayıcı yaşam biçimi bu insan gruplarının sürekli olarak yeni bölgeler keşfetmesini zorunlu hale getiriyordu. Av peşinden hareket eden insanlar verimli nehir vadilerini takip ederek ve geçiş yolları üzerindeki doğal barınakları kullanarak ilerlediler ve Java adasına kadar ulaşmayı başardılar. Yapılan fosil keşifleri onların Java adasına ulaştıktan sonra burada uzun süre boyunca varlığını sürdürdüğünü gösteren en önemli kanıtlardır. Eugène Dubois tarafından 1891 yılında Java adasındaki Trinil bölgesinde keşfedilen ve yaklaşık 1,5 milyon yıl ile 700 bin yıl önce yaşamış olduğu tespit edilen Java adamı bölgede yapılan ilk keşifti. Adanın Sangiran bölgesi ise 1960'lara kadar dünyanın en büyük fosil bölgelerinden biri haline geldi ve 1996'da UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edildi. Sangiran'daki fosiller 1,5 milyon yıl öncesine tarihleniyordu. Fakat buraya kadar göç eden taş devri insanlarının Java adasından daha ileriye gidememiş olması gerekiyordu. Bunun en büyük nedeni önlerindeki doğal engellerdi. Java adasından doğuya ilerlemek isteyen biri kendini aniden derin bir denize karşı karşıya bulurdu. Bu su kütlesi bugün Wallace hattı olarak bilinen Sunda kara kıtası ile Avustralya kıtası arasındaki bölgeyi ayıran derin bir okyanus geçişiydi. Buzul çağında deniz seviyeleri düşmüş olmasına rağmen bu hat hiçbir zaman tamamen kapanmadı ve doğal bir kara bağlantısı oluşmadı. Afrika'dan o dönemde göç eden insanların şimdiye kadar keşfedilen yaşam tarzına baktığımızda onlar için deniz yolculuğu yapmak imkansızdı. Java adasına kadar yürüyerek ulaşabilmelerine rağmen Flores adası ve Avustralya'ya gitmeleri için bir şekilde açık denizi aşmaları gerekiyordu. Akıntılar güçlüydü. İlkel sallarla Hint okyanusuna kadar sürüklenebilirlerdi. Java adası insanlar için zengin kaynaklara sahip bir yerdi. Av hayvanları, meyve toplayabilecekleri ormanlar ve hayatta kalmalarını sağlayacak ılıman bir iklim vardı. Bilim insanları uzun yıllar boyunca bu insanların Java adasından daha ileriye gidemediğini düşünüyordu. Ancak yanılıyorlardı. 1990'ların başında Java'nın doğusunda yer alan Flores adasının iç kesimlerinde yürütülen yüzey araştırmalarında arkeologlar ilkel taş aletlerle karşılaştı. Oysa bu ada Java'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaydı ve geçiş için en az 3 farklı okyanus kanalını aşmak gerekiyordu. Hem de yüzerek değil, yön duygusu gerektiren ilkel deniz araçlarıyla. Bilim insanlarının bugüne kadar insan olarak tanımlamaya bile yanaşmadığı bu insanlar imkansız görüleni başarmıştı. Bu artık insan tanımının beyin büyüklüğüyle yapılmaması gerektiğinin ispatıydı. Bu keşifler adadaki insan varlığının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösteriyordu. Fakat o dönem bu aletlerin yaşını kesin olarak belirlemek henüz mümkün değildi. 1998 yılında yürütülen daha kapsamlı kazılar ve gelişmiş tarihleme teknikleri sayesinde bu taş aletlerin yaklaşık 800 bin ile 1 milyon yıl öncesine ait olduğu anlaşıldı. Bu bulgu, insanlığın düşündüğümüzden çok daha önce deniz yolculuğu yapmış olduğunu bir kez daha ortaya koyuyordu. Aletlerin yaşını belirlemek için volkanik kül tabakalarının analizi yapıldı. Flores, volkanik bir bölge olduğu için araştırmacılar tarihlemeyi jeolojik katmanların yaşını belirleyerek yaptı. Flores adasında bulunan eski taş aletler kesici ve kazıyıcı özelliklere sahip yontma taşlardan oluşuyordu.
Doğudaki kazılardan sonra araştırmacılar dikkatlerini bu sefer adanın batısındaki Liangbua mağarasına çevirdi. Arkeologlar mağarada ilk kazılara başladı. Bilim insanları o güne kadar bilinmeyen bir insan türüne ait fosiller keşfediyordu. Bu tür kısa boylu yapısı, küçük beyin hacmi ve anatomik farklılıklarıyla bilim dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce böyle bir insan türü bilinmiyordu ve bu keşif insanlık tarihine dair birçok varsayımı kökten değiştirebilecek kadar önemliydi. Ancak en büyük soru şuydu: bu izole adaya nasıl ulaşmışlardı? Bu insanlar Hobbit lakabıyla anılmaya başlandı. Çünkü ortalama boyları sadece 105 santim civarındaydı. Kısa boyları ve küçük vücut yapıları onlara bu lakabın verilmesine sebep olmuştu. Bacakları gövdesine oranla daha kısaydı. Kafatası ve yüz yapısı taş devri insanlarından ve modern insanlardan farklıydı. Beyinleri günümüz insanınkinden yaklaşık 3 kat, taş devri insanlarından ise 2 kat daha küçüktü. Fakat taş aletler yapabiliyor, avlanabiliyor, hatta deniz yolculukları yapabiliyorlardı. Flores Adası o dönemde de tıpkı bugün olduğu gibi bir ada konumundaydı. Ana karadan tamamen izoleydi ve herhangi bir kara köprüsü bulunmuyordu. Eğer taş devri insanları Flores Adası'na kadar ulaşmışsa, bunun ilkel sallarla ya da rastlantısal deniz yolculuklarıyla gerçekleşmiş olması gerekirdi. Denizcilik becerileri olduğu düşünülmeyen taş devri insanlarının bilinçli bir şekilde açık denizleri aşıp aşamayacağı hala tartışmalı bir konuydu. Bazı araştırmacılar, tsunamiler ya da dev fırtınalar sonucunda bazı bireylerin doğal olarak adaya sürüklenmiş olabileceğini öne sürerken, bazıları ise onların ilkel de olsa basit denizcilik yöntemleri geliştirmiş olabileceklerini savunuyordu. Eğer taş devri insanları gerçekten de bir şekilde Flores'e ulaşmayı başardıysa, bu insanın bilinenden çok daha erken dönemde denizcilik yapabileceği anlamına gelecekti. Bazı araştırmacılar bu küçülmenin ada cüceleşmesi adı verilen bir biyolojik süreçten kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Büyük memeliler ve canlılar küçük ve izole ekosistemlerde zamanla küçülebiliyordu. Örneğin aynı adada bulunan stegodon adı verilen küçük bir fil türü de aynı şekilde küçülmüştü. Peki filler bu adaya nasıl ulaşmıştı? Modern fillerin bile 30 ila 50 kilometreyi bulan mesafeleri yüzerek geçtiği bilimsel olarak gözlemlenmiştir. Filler yüzerek ve adaları zincir gibi kullanarak Flores'e kadar ulaşmıştı. Ancak bazı bilim insanları Hobbitlerin ada cüceleşmesi teorisine karşı çıkarak bu insanların taş devri insanlarından değil, çok daha eski bir atadan türediğini düşündü. Eğer bu doğruysa Hobbitlerin kökleri 2 milyon yıl daha eskiye kadar uzanıyor olabilir. Ve bu modern insanın soy ağacını çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Keşiften sonra yapılan genetik analizler Hobbitlerin modern insan ile herhangi bir genetik bağlantısının olmadığını gösterdi. Yani bu tür modern insanlar ile karışmamıştı ve bağımsız bir şekilde yaşamıştı. Ancak taş devri insanlarından türeyip türemediği sorusu hala kesin bir yanıt bulamadı. Taş devri insanları nesiller boyu yolculuk sonrası Afrika'dan Java Adası'na ulaştıktan 500 bin yıl sonra Flores Adası'nda insan etkinliği başlıyor. Bu süreçte taş devri insanları uzak ada yolculukları yapabilecek ilkel salları yapmış olsalar bile bu adadaki küçülmenin sebebi halen daha bulunamamış durumda. Hobbitlerin ortadan kaybolması da büyük bir gizemdi. Buluntular bu türün yaklaşık 50 bin yıl önce yok olduğunu gösteriyordu. Ancak bu dönemde Flores Adası'nda modern insanların da var olduğu biliniyor. Bu da modern insanların Hobbitlerin yok oluşunda bir rolü olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyordu. Belki de aralarında bir rekabet yaşanmıştı. Av kaynakları azalmış, yaşam alanları daralmış ve modern insanların daha üstün aletleri karşısında hayatta kalamamış olabilirlerdi. Bu küçük insanların arkalarında bıraktıkları izler, insanoğlunun geçmişine dair bildiklerini tamamen değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Flores Adası'ndaki bu keşif, yalnızca yeni bir insan türünün bulunması değil, insanoğlunun doğaya karşı verdiği mücadeleye, hayatta kalma yeteneğine ve keşfetme gücüne dair köklü bir kanıttır. Bu bulgular, insanlık tarihinin düşündüğümüzden çok daha eski, çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Ancak elimizdeki veriler hala sınırlı.
Belki de gelecekte yapılacak yeni kazılar bu küçük insanların ardında bıraktığı izleri daha da netleştirecek ve bize insanın geçmişine dair çok daha derin bir bakış sunacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.